Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün öyle bir ekmek tarifim var ki bu ekmekte yok diyorum size. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için ilk olarak şöyle benim bir kavanozum var sevgili arkadaşlarım. Evinizde lütfen bulundurun. Ekmek yaptığınızda da hep gidip almanıza gerek yok. Bu benim ekmek tahıllarım diyorum. 3 farklı tahıl var içerisinde. Kinoa, chia tohumu ve keten tohumu. Bu 3 tohumu ben marketten alıyorum. Böyle bir kavanozun içine doldurup karıştırıyorum. Her ekmek yaptığımda kullanıyorum. Hatta başka tariflerde de kullanabilirsiniz. 4 yemek kaşığı tohumumuzu yoğuracağımız kasemize alalım. Bir diğer malzememiz ruşeym. Yani ruşeymi bilmeyen veya ilk defa duyan izleyicilerim için ruşeym buğdayın büyümesini ve çillenmesini sağlayan en üstteki tomurcuğu diyeyim hani size, en üstteki nokta. Yani 1 ton buğdaydan 1 kilogram ruşeym elde ediliyor. Size şunu diyebilirim, süper bir gıda diyebilirim. Çok sağlıklı, çok iyi, kolaylıkla da her yerde bulabilirsiniz. 4 yemek kaşığı ruşeym ekledik. 2 yemek kaşığı susam ilave ettim. 1 paket maya. Hepsini şöyle bir kısa bir süre karıştıralım. Ve 3 su bardağı ılık suyumuzu bu tohumların üzerine dökelim. Sevgili arkadaşlarım, bu tohumlar biliyorsunuz bekledikten sonra jel kıvamını alıyor. Biz hem ön maya hem de jellenme 2 tekniği aynı anda yapacağız. Şöyle bir karıştırıyorum. Ben mayasının gelme sürecinde hızlı kaydettim sizin için. Karıştıralım. Tezgahta 20 dakika bekletelim. Bakın 20 dakikanın içerisinde ön mayamız nasıl muazzam bir şekilde kabarıyor. Şöyle size gösteriyorum. Köpük köpük, aynı zamanda da jel kıvamını almış bir suyumuz var. Bu jel kıvamı ekmeğinize sünger gibi bir lezzet hem de doku etkisi yapıyor. Hem de çok sağlıklı oluyor. Detaylı göstermekten de çok mutluyum. Yani sizi ikna etmek için bütün kozlarımı kullanıyorum. Ön mayamızı hazırladık. Bu aşamada 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve un olarak 2 farklı un kullanacağım. 2 su bardağı tam buğday unu, 2,5 su bardağı normal un. Ben tam buğday unu kullandım. Siyez de olur, kara kılçık da olur. Artık siz nasıl bir un kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. 2,5 su bardağı da beyaz unumuzu ekleyelim. Sadece karıştırıyoruz sevgili arkadaşlarım. Bu ekmek hamurunu yoğurmayacağız. Katlama işlemi yapacağız. Tahta kaşıkla güzel bir şekilde iyice hepsi birbirine geçinceye kadar karıştırıyorum. Mayayı önceden ön maya yaptığımız için maya kurudu kaldı, sağda kaldı, solda kaldı derdimiz yok. Çünkü ön maya işlemiyle jelleşmiş mayamız da gelmişti. Sadece unu karıştırmamız yeterli. Şimdi büyükçe bir leğenin içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alalım. Onu da sağına soluna güzelce sürüyorum. Ve az önce karıştırdığımız ekmek hamurunu bu leğenimizin içine alalım. Hani bu işlemi yapmamın sebebi katlama işlemi yapacağımız için daha kolay, daha rahat hareket edebiliriz. Sadece karıştırdığım ekmek hamurunu alıyorum. Elimdeki spatula ile diğer kabı tamamen sıyırdım. Hiç merak etmeyin, hiçbir şey ziyan etmiyorum. Biraz kıyısını köşesini toparlayıp 30 dakika mayalanmaya bırakıyorum. 30 dakikanın sonunda hamur şöyle hafiften kendini bir salmış ve hafif bir mayalanmıştı. Şimdi bunu böyle elimizle çeke sündürerek bir tur katlama işlemi uygulayalım. Bunu yaparken de çekin. Hamurunuz çekme esnasında koparsa da korkmayın. Siz katladıkça, hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, ben burada 2 tur katlama yaptım. Çünkü çekimi yetiştirip doku testine kadar bir tarifi bitirmem lazım. Ama sizin öyle bir derdiniz yok. Yapın, tezgaha bırakın, 1 saat sonra katlayın. Sonra 1 saat sonra bir daha katlayın. Varsa vaktiniz bir daha katlayın. Siz katladıkça hamur kaliteniz artacak. Şimdi ben 30 dakikanın sonunda yine hamurumuz kabarmıştı. Tekrar elime biraz zeytinyağı batırarak bir tur daha sündürerek katlama işlemi yapıyorum. Hatta biraz böyle leğenin içine hamuru vura yapın ki gluten kendini salsın. Hamur da böyle fıstık gibi olsun diyelim. İkinci tur katladım. Yine yüzeyini kapatıyorum ve 40-45 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Yani 2 tur katladım toplamda yarımşar saat arayla. Az önce belirttiğim gibi siz 1 saat bekleyin, 4 tur katlayın. Ekmeğiniz
daha da güzel olur. Şimdi hazırladık. Ekmeğimiz hazır. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine ekmeğe hiç elimi değmeden, yani hamuru sadece böyle ters çevirin. O kabarıklığıyla tepsinizin üzerine düşsün. Yağladığımız için bu işlem çok kolay oluyor, hiç korkmayın. 3 yemek kaşığı kadar sütümüz var. Sütü de yine her tarafına böyle sağına soluna akabilir. Süt pişme esnasında buhar olacak. Buharı da mayalı ekmekler çok seviyor. Yani böyle kıyısına köşesine bolca akarak sütümüzü her tarafına sürelim. Üzerine de susam ve çörek otu serperek bitirdim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, hamuru tekrar tepsimizdeyken bir yarım saat tepsi mayası için kabartalım. Ben 25 dakika bekledim. Onu da sizin için kameraya kaydettim. 25 dakikanın sonunda tekrar kabardı. Şimdi ekmeğimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 200 derece fırında 45-50 dakika pişmeye gönderiyorum. Ve 50 dakikanın sonunda, yani tahmin etmenizi istiyorum, mis gibi kokularla ekmeğimiz fırından çıktı. Bakın sevgili arkadaşlarım, ne öyle saatlerce hamur yoğurduk, ne sizi çok komplike eden bir tarif. Çok kolay ve ben evde ekmek yapılmasına çok çaba sarf eden bir kanalım. Çünkü çok önemsiyorum bu durumu. Şöyle minerali bol, bu kadar sağlıklı bir ekmeği hiçbir yerden alamazsınız. Çünkü dışarıda bu kadar kaliteli bir ekmek yok. Kullandığınız ürünler çok güzel. Ekmeğimi soğumaya bıraktım ve soğuduktan sonra sunum için hazırladım. Şöyle size doku testine geçiyorum. Yüzeyine hiçbir şey örtmedim. Ne havlu, ne ıslak bir havlu, hiçbir şey. Ekmeğiniz bekleyince böyle pamuk gibi yumuşak oluyor. Hemen keserek iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, elime alırken fark ediyorsunuzdur. Ekmek gerçekten, yani söz misali değil, hakikaten böyle bir jelibon gibi, bir sünger gibi bir kıvamı var. O tahılların jelleşmesi bu kadar muazzam bir etki yapıyor. Ben kestim, iç dokusunu gösterdim, alt kısmı da göstereyim. Ben çünkü biliyorsunuz sizin hiç aklınızda soru bırakmayı sevmiyorum. Böyle mis gibi göz göz, sanki ekşi maya yaptınız, sanki saatlerce yoğurdunuz. Yani çok güzel bir ekmek. O ruşeyimin verdiği lezzeti de anlatamam. Şöyle size gösterdim ama içime sinmedi. Bir de bir dilim kesip o dilimi de sizlere göstermek istiyorum. Bu arada ben çekimlerimi yaparken Mavi de benim yanımdaydı. Onu da size biraz sonra göstereceğim sevgili arkadaşlarım. Ekmeğimizin hem altı hem üstü tamamen, ikisi de mis gibi pişmişti. Hemen bir dilim kestim. Elimde tutarken anlıyorsunuzdur. Hani böyle taş gibi bir ekmek değil, kayık gibi durmuyor. Böyle kımıldayan bir ekmek. İşte bu etkiyi tahıllar, ruşeym, kullandığımız unun kalitesi, çok lezzetli ve çok sağlıklı bir ekmek sevgili arkadaşlarım. Dışarıdan aldığınız ekmeğin paketin arkasını bir okuyun. Orada bir sürü numara var. Bir düşünün, o numaraların orada ne işi var? Gördüğünüz gibi yani içine kattığımız ürünler belli. Yani o numaralar işte koruyucu maddeler. O yüzden evde yapmanızı çok önemsiyorum. Şu anda Mavi'yi görüyorsunuz. O da beni izledi ben çekimlerimi yaparken. Şimdiden yapacak herkese afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.